Merhaba gezginler, ben Skip Guide. Bugün Londra'nın kuzeyinde Hampstead'deki Freud Museum London'a gidiyoruz. Burası psikanalizin kurucusu Sigmund Freud'un İngiltere'ye sığındıktan sonra yaşadığı son ev ve kızı Anna Freud'un da ömrünün büyük kısmını geçirdiği yer. Ev, Anna'nın vasiyetiyle müzeye dönüştürüldü ve 1986 yılından beri ziyaretçilerini ağırlıyor. Bir müze ev düşünün. Hem sıcak bir yaşam alanı hem de fikir tarihinin en etkili odalarından biri. Neresi burası? Neden önemli? Kim yaptı diye sorarsanız, bu kırmızı tuğlalı şehir evi, Freud'un Viyana'dan ayrılmaya mecbur kaldığı 1938 sonbaharında yerleştiği adres. Evin en kıymetli odası, zengin bir halı ile kaplı ünlü psikanaliz divanının durduğu çalışma odası. Freud hastalarını burada, hekim odasından çok, bir arkeoloğun çalışma odasını andıran bir atmosferde dinledi. Freud bir yıl sonra 1939'da burada vefat etti. Fakat ev ayakta kaldı ve hikayeyi bugünlere taşıdı. Gelin önce ne zaman ve nasıl kısmını netleştireyim. Müze çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar, günleri genellikle 10.30 ile 17 saatleri arasında açık. Yaz döneminde seçili pazartesilerde de açılıyor. Ziyaret biletleri tarih ve saat seçmeli. En rahatı, resmi sitedeki çevrim içi bilet sisteminden önceden yer ayırmak. Kapıda da çoğu gün yardımcı oluyorlar ama küçük bir ev olduğu için kontenjan sınırlı. Girişte sesli rehber, ücrete dahil. Telefonunuzdan dinliyorsunuz, kulaklık getirin. Hızlı bir tur için en az 1 saat ayırın. Hakkını vererek gezmek için 1,5 ile 2 saat ideal. Nasıl ulaşırım diyenler için pratik rota şöyle. En yakın metro istasyonu, Metropolitan ve Jubilee hatlarındaki Finchley Road istasyonu. Yürüyüş 5 dakika sürer. Alternatif olarak Northern hattındaki Hampstead veya Overground üzerindeki Finchley Road and Frognall istasyonları var. Finchley Road'dan gelen Trinity Walk kısa ama dik bir geçit. Eğimi sevmeyenler Netherhall Gardens üzerinden düz bir güzergah seçebilir. Otobüsle gelmek isterseniz Finchley Road boyunca sık hatlar çalışıyor. Araba ile gelecekseniz sokak parkı hafta içi kısıtlı, kısa süreli ücretli park cepleri bulunduğunu unutmayın. Evde ne göreceğim derseniz, kalbin atışını çalışma odasında duyarsınız. Freud'un ünlü divanı bir hastasının hediyesi. Üstündeki Kaşkay dokuması, halıyı Freud kendi eklemiş. Divanın çevresinde Antik Mısır'dan, Yunan ve Roma'dan, Yakın Doğu'dan getirdiği küçük heykelcikler dizili. Masasında sıralı duran figürler, kitaplık rafları ve cam vitrinler, onun zihninin haritaları gibi. Yakından bakınca duvardaki resimler, raflardaki kitap cildi dokuları ve taş figürlerin yüzleri size bu oda nasıl bir düşünce iklimi kuruyordu sorusunu fısıldar. Koleksiyonun ölçeği şaşırtır. Müzede Freud'un çalışma odası, yemek odası ve kütüphanesi olduğu gibi korunmuş. Dolapları ve yüzeyleri dolduran yaklaşık 2000 antik eser ve raflara dizili 1600'den fazla kitap, yalnızca bir merakın değil, düşünce üretme biçiminin de izleri. Yazı masasında sabaha kadar çalıştığı söylenen doktorun dünyası, bu odalarda hala elle tutulur. Üst kata çıktığınızda ailenin hikayesi genişler. Merdiven sahanlığında Salvador Dali'nin Freud portresi ve Kurt Adam, lakaplı Sergei Pankejev'in rüyasını resmettiği tablo gibi dikkat çekici işler görürsünüz. Anna Freud odasında ise çocuk psikanalizi üzerine yaptığı öncü çalışmalar, kendi divanı ve kişisel eşyalarıyla anlatılır. Müzede belli günlerde uzmanların yaptığı kısa ev turları olur. Perşembe ve cuma günleri saat 2.30'da, ayrıca çarşamba günleri Portekizce turlar yapılıyor ve bu turlar giriş ücretine dahil. Ziyaretin ritmi nasıl olmalı? Hızlı gezen biri için yarım saatlik bir kalp atışı turu, doğrudan çalışma odasına uğramak ve divanı görmekle başlar. 1 saat ayıranlar önce girişteki yemek odasında hikayeyi kurar, sonra çalışma odasına geçer. 1,5 saat ve üzeri olanlar üst kattaki film odasını ve Anna Freud bölümünü de ekleyerek tamamlar. Bahçede kısa bir mola vermek de güzeldir. Freud ve Anna bahçeyi severdi. Bugün de bakımlı ve sakin bir köşe. Bilet ücreti nedir diye soranlara güncel tabloyu özetleyeyim. Yetişkin bileti £14.50. İndirimli bilet £12.50. 12 ile 16 yaş arası genç ziyaretçi £9, 12 yaş altı ücretsiz, üyeler ücretsiz giriyor. Go City London Pass sahipleri geçerli pasaportu ibraz ederek rezervasyonsuz kabul edilebiliyor.
Ücretler ve özel gün saatleri yılda birkaç kez değişebilir. Plan yaparken göz atmakta fayda var. Erişilebilirlikten de söz edelim. Giriş normalde arka taraftaki dükkan kapısından 2 basamak var. Düz ayak giriş ihtiyacı olanlar ön kapıyı kullanabiliyor. Zile basmanız yeterli. Zemin kattaki odalar erişilebilir. Üst kat ise yalnızca merdivenle çıkılıyor. Müzede erişilebilir tuvalet bulunmuyor. En yakın erişilebilir tuvalet Finchley Road'daki O ve 2 merkezinde. İhtiyaç halinde personel alternatif bilgi materyallerini ve filmi taşınabilir cihazda izleme olanağını sağlıyor. Yanınıza ne alınır? Katmanlı giyim Londra'nın altın kuralı. Ev küçük ve ziyaretçi akışı dalgalı olabiliyor. Sakin gezmek isteyenlere hafta içi sabahı veya kapanışa yakın son saati öneririm. Fotoğraf için en güçlü kareler, divanın yanındaki raflar ile masadaki antik figürlerin birlikte görüldüğü açılar. Burası bir sessizlik alanı gibi. Ayak sesleri, sayfa hışırtısı ve hafif bir fısıltı, evin ritmini bozmadan dolaşmanıza yardım eder. Yakın çevrede neler var, günü nasıl zenginleştiririz? Aynı yürüyüşle Hampstead'in taş sokaklarında gezebilir. Keats House, Goldfinger House ve Fenton House gibi başka müze evlere uğrayabilirsiniz. Camden Arts Center çağdaş sergiler sunar. Biraz yürüyüş ve manzara için Hampstead Heath harikadır. Tepeden şehre bakmak, Freud'un sessiz odasından sonra güzel bir denge kurar. Şimdi işin neden kısmına geri dönelim. Freud'un divanı yalnızca bir mobilya değildir. İnsanın kendisiyle konuşması fikrinin dünya çapında simgesi oldu. Bir halının, birkaç yastığın ve bir sandalyenin bir konuşmayı tedaviye dönüştürdüğü odadasınız. Antik figürlerle çevrili masa, Freud'un hafızayı arkeolojiye benzeten düşüncesini ete kemiğe büründürür. İnsan kendi geçmişinin katmanlarını kazdıkça bugünü anlar mı diye sormak için ideal bir mekan. Burayı kimler sevecek? Tarih ve kültür meraklıları kesinlikle. Psikoloji öğrencileri için canlı bir ders. Çocuklarla gezmek mümkün. Zemin katta rahat dolaşılır. Bebek arabası için alan ayrılır. Sessiz, yıldırmayan, romantizm arayanlar için de ilginçtir. Çünkü bir ev sıcaklığıyla karşılaşırsınız. Ancak üst katın merdivenli olduğunu ve evin küçük yapısı nedeniyle kalabalık saatlerde hareketin yavaşlayabileceğini bilmekte fayda var. Kısa bir zamanlama reçetesi bırakayım. Sabah 10.30 açılış anı sakindir, odaları daha rahat fotoğraflarsınız. Öğle saatleri hareketlenir. Kapanışa yakın son 1 saat, çalışma, odasının ışığı yumuşayınca güzel bir atmosfer yakalar. Yaz akşamüstleri bahçede birkaç dakika oturun. Sessizlik ve kuş sesleri, okuduğunuz teorilerden daha çok şey söyleyebilir. Hafif bir hikaye ile kapatalım. Çalışma odasında divanın karşısında, Freud'un bacaklarını kol dayanağına uzatarak oturabildiği alışılmadık bir koltuk var. Odanın bir köşesinde ise bir fotoğraf. Viyana'daki evinden ayrılmadan hemen önce çekilmiş. Bu oda, Viyana'nın hatırasını Londra'da yeniden kurmanın denemesi gibi. Kapıdan çıkarken şu soruyu kendinize bırakın. Bir ev, içindeki eşyalar ve anılarla sahibinin zihnini ne kadar yansıtır? Belki de her ziyaretçi kendi cevabını divanın yanındaki bir heykelin bakışında bulur. Ben Skip Guide. Eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Bu anlatım hoşunuza gittiyse, yeni şehirlerde ve yeni hikayelerde yine buluşalım. Kanala abone olup yorumlara, Freud'un çalışma odasında ilk olarak hangi detaya bakardınız diye yazın. Birlikte düşünelim. Belki de bir sonraki durakta kendi zihnimizin haritasını çizeceğiz. Bu şehre ait daha fazla görülecek yer, skipguide.com'daki haritada yer alıyor. Haritaya erişmek için QR kodunu tarayın ya da açıklamadaki bağlantıya tıklayın.